Akçaabat, Trabzon iline bağlı Karadeniz'in nadide ve şirin sahil ilçelerinin başında gelmekte. İlçenin tarihi şüphesiz Trabzon tarihiyle yakından alakalı. Madrid Milli Kütüphanesi'nde bulunan Clavijo'nun Şark Seyahati adlı eserinde hava elverişli olmadığı için fındık yüklü gemi Trabzon'un batısında 6 mil uzakta olan Platon'dan geri dönmüştü diyerek Platon adını anmakta ve burasının eski bir merkez olduğunu söylemekte. Bu da M.Ö. 4. asırda Akçaabat'ın önemli bir yerleşim birimi olduğunu göstermekte. Kentin bilinen en eski adı Platana olup Yunanca'da çınar ağacı anlamına gelmekte. Bujikyan 1817'deki seyahatnamesinde kentin adı hakkında şu açıklamayı yapmış. Platana 6 mil uzakta Yoros koyunun içinde bir kasabadır. Platana çınar ağacı demektir. Çünkü eskiden bura halkı aynı ağaca tapardı. Bununla beraber bazıları Polatane yani demir fabrikası olarak da zikreder. Akçaabat'ın coğrafi yapısına gelecek olursak, ilçenin yüzey şekilleri bakımından genellikle dağlık, arazi fazla engebeli ve eğimli, dağlar kıyıya paralel olarak uzanmakta ve bu dağlar küçük dereler ve derin vadilerle birbirinden ayrılmakta. Arazinin engebeli oluşu nedeniyle tepe niteliğindeki büyüklü küçüklü yükseltilere her yerde rastlanabilir. Dağların ise üzerlerine geniş düzlükler bulunur. Bu düzlüklerin yükseklikleri ise 1800-1900 metre civarında. Önemli yaylalar arasında Hıdırnebi, Kayabaşı, Büyükova, Balıklı Obası ve Işıklar Obası bulunmakta. İlçede tipik Karadeniz iklimi görülüyor. Genellikle yazları orta sıcaklıkta, kışları ise ılık geçer. Bütün mevsim yağışlıdır. Ortalama %73 nem, aylık ortalama yağış ise metrekareye 54 kilogramdır. İlçe merkezinde ise rakım 10 metre. İlçenin ılıman karakterde olması, kıyıdan başlayarak yükselen dağların özellikle karayel rüzgarını alması, yörede gür bitki örtüsünün olmasına yol açmış. Yaygın ağaç türleri ise ladin, kayın ve yer yer sarıçam. Akçaabat adının verilmesine gelince rivayete göre ilçenin ismi üzerine etimolojik ayrıştırma yaparak Akça'dan abad olmuş yer, zengin yer anlamında Akçaabat adının verildiği söylenmekte. Kentin adının ticaretin gelişmesinden, paranın bolluğundan ve beyaz evlerinden dolayı veya eski Türkçeden kaynaklanan batıdaki şehir anlamına geliyor. Türkler ilçeye 12. yüzyıldan itibaren Selçuklu döneminde Türkmen beylerinin bölgeyi fethetmesiyle yerleşmeye başlamışlar. İlçe Trabzon'un 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilmesiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarına katılmış. Akçaabat 1461 yılında Türk idaresine katılmasından 1916'daki 1. Dünya Savaşı'ndaki Rus işgaline kadar geçen 455 yılda herhangi bir işgale uğramamış. İlçenin tarihinde 1810 yılı Ramazan ayı ayrı bir yer tutar. Bu tarihte Rus donanması Sargana mevkiinde çıkarma yapmak istemiş. Akçaabat halkı 48'i kadın olmak üzere 969 kayıp vererek Akçaabat'ı savunmuş ve işgali engellemiş. 1. Dünya Savaşı'nda 20 Nisan 1916 yılında Rus gemileri Trabzon ve Akçaabat'ı topa tutarak yakıp yıkmışlar ve karaya asker çıkararak Akçaabat'ı işgal etmişler. Çaresiz kalan halk ülkenin batı ve iç kesimlerine göç etmek zorunda kalmış. İşgalden 2 yıl sonra Türk ordusu Akçaabat'ı milis kuvvetlerinde yardımıyla 17 Şubat 1918'de işgalcileri kovmuş. İlçenin sosyal durumu gerek coğrafi konumu gerekse iklim yapısı sebebiyle insanlar geçimlerini çoğunlukla tarım, hayvancılık ve balıkçılıktan temin etmekte. Kırsal kesimlerde ekonomik sıkıntıların yaşanması sebebiyle çalışmak için şehir dışı ve yurt dışına göçler olmuş ve gurbetçilik kavramı da gelişmiş. İlçenin eğitim ve kültür tarihi eskilere dayanıyor. Merkez İlkokulu 1889 yılında eğitim süresi 5 yıl olan tek ilkokul olarak açılmış. Şu anda ilçede eğitim seviyesi yüksek olup okur-yazar oranı %94,5'tur. 1991 yılından bu yana her yıl Temmuz ayında ilçede müzik ve halk oyunları festivali düzenleniyor. İlçenin folklor faaliyetleri çok eski yıllara dayanıyor. Başta Hıdırnebi yayla şenlikleri olmak üzere birçok yaylalarda yaz aylarında yayla şenlikleri düzenlenmekte. Bu şenliklere ilçe halkı başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından da birçok misafir gelmekte. Sosyal hayat yayla şenlikleri, festivaller, kalandar, hıdrellez, dini bayramlar gibi günler ile zenginleşmiş.
İnsanlar arasında aile, akraba ve arkadaşlık bağları kuvvetli olup sanat alanlarında da hem gençler hem de yetişkinlerce ilgi hayli fazla. Ne zamandır düşlerimizi bölen top sesleri son umutları da parçaladı. Ordu birlikleriyle bütünleşen yöre halkının canını dişine alarak direnmesine karşın 18 Nisan 1916'da Doğu Karadeniz'deki odak noktası olan Trabzon düşman eline geçti. Trabzon'a giren Ruslar ana kuvvetlerini batıya ve güneye doğru yönelttiler. Trabzon'dan batıya çekilen Türk birlikleri Akçabat'ın Kalanima Deresi sırtlarında güçlü bir savunma hattı kurdu. Bunu öğrenen Ruslar 19 Nisan 1916'da Akçabat'ı denizden bombaladılar. Kalanima Deresi önlerinde 5000 dolayına asker çıkardılar. Karadan da 2 alayla Akçabat üstüne yürüdüler. Ordu ve halk birliklerinin olanca güçleriyle karşı koymalarına karşın 20 Nisan 1916'da Akçabat işgal edildi. Hem karadan hem denizden saldırıya geçen düşmanın baskın gücü karşısında uzun süre tutunamayan birliklerimiz Yeşiltepe, Hıdırnebi ve Yoros tepelerine çekildi. Daha sonra Karadağ, Karaptal, Beypınarı yaylaları üs olarak seçildi. Birliklerimiz bu hattın önündeki geçitleri keserek düşmanın iç kesimlere sızmasını önlemeye çalıştı. Ruslar 20 Nisan 1916'da işgal ettikleri Akçabat'ta yaklaşık 1 yıl 10 ay kaldılar. Burada kaldıkları süre içinde halka çektirdikleri çilenin yanı sıra oldukça önemli bayındırlık işleri de gerçekleştirdiler. Rusya'da kurulan sosyalist yönetimin işgal kuvvetlerini geri çağırması Ruslardan çok onların güdümüne giren Rumlar üzerinde şok etkisi yarattı. İşgal yıllarında Ruslara yaslanarak yaptıkları soygunların, cinayetlerin hesabını vermekten kurtulmak için kaçacak delik aramaya koyuldular. Ülkelerine dönen askerlerin arasına karışıp Rus gemilerine binemeyenler başka kaçış yolları aramaya giriştiler. Trabzon'da Hacı Hamdi Bey komutasındaki 37. Tümen, Giresun'da 123. alayla birleşerek Trabzon'a doğru yola çıktı. 12 Şubat 1918. Anlaşma uyarınca işgal birliklerinin geri çekilmesinden yararlanan Ermeni çeteleri ellerine geçirdikleri top ve makineli tüfeklerle Ruslardan boşalan yerlerde her türlü soygun ve işkence yaptıklarından halkın can, mal ve namus güvenliğini sağlamak üzere Kafkas Kolorduları Komutanlığı'na emir verilmiş. İlk adımda Kelkit kasabasıyla Köse ve Sadan sınırına dayanan yerler güvenlik altına alınmış. 16 Şubat 1918. Kafkas cephesindeki güvenlik kuvvetlerimiz havanın elverişsizliğine karşın her adımda karşılaşılan çeteleri dağıtarak Kelkit kasabasının 28 kilometre kuzeyinde bulunan Eşmedere'ye vardılar. Aynı gün Görele'nin 30 kilometre kuzeyindeki Vakfıkebir kasabasına girdiler. Erzincan ve çevresindeki Ermeni çeteleri Mama Hatun, bugünkü Tercan'a doğru kaçıyorlar. 18 Şubat 1918. Askerlerimiz çevredeki çeteleri dağıttıktan sonra Plothane'ye girdiler. Aynı günlerde dağlardaki Rum ve Ermeni çetelerini izleyen Yüzbaşı Kahraman Bey, o zaman Akçabat'a bağlı olan Gökçiler köyünden Hamit Usta, Lermioğlu Osman ve İsmail, Yetimoğlu Mehmet Onbaşı, Aykut köyünden Ofluoğlu Hüseyin Çavuş, Maçka'nın Kaynarca köyünden Kazancıoğlu Ömer Çavuş gibi çetecilerin yer aldığı 30 kişilik çetesiyle önce Gürbülak köyünün basmaya kalkışan Ermenilere karşı direnen Harakalı Mustafa Ağa ve kardeşi Eyüp Ağa'nın yardımına koştu. Rumlarla işbirliği yapan Ermeni çetesini kovaladıktan sonra iç kesimleri taraya taraya kıyıdaki ordu birlikleriyle buluştu. Bu arada Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir'den gelen çeteciler Akçaabat tepelerini tuttu. Rusların elinde bulunan Kireçhane tabyasından açılan top atışlarıyla çetecilerin kasaba içlerine girmeleri engellendi. İşgal kuvvetlerinin çekilişi sırasında güvenliği sağlamakla görevlendirilen Rus devriyelerinin mahalle aralarındaki taşkın davranışları göç edemeyip buralarda kalan yerli halkın ağır tepkileriyle karşılandı. 15 Şubat 1918 Cuma günü Lazlar Mahallesi'nin büyüklerinden Hasan Topsakal, Birincioğlu Ahmet ve Şükrü Efendilerle boş evleri yakmaya kalkışan Rus devriyeleri arasında çatışma çıktı. Gün boyu süren çatışmada 6 ölü veren Rus devriyesinin geri çekilmesiyle sona erdi.